İnsanın evi neresidir? Nereyi yurt bilir insan? Nerede mutlu olabilir? Göçebe yaşamın olduğu şu dünyada insan nerenin yerlisidir? Merhaba, bugün 1946 Nobel Edebiyat Ödüllü Alman yazar Hermann Hesse'nin Siddhartha kitabını inceleyeceğiz. Kitap Can Yayınları'ndan Kamuran Şipal çevirisiyle çıkmış ve 150 sayfa. Arka kapakta ise şunlar yazıyor. Genel olarak herkesce kabullenilmiş Buda imgesini aşan bir Buda yaratmak daha önce eşine rastlanmamış büyük bir başarıdır. Siddhartha benim gözümde kutsal kitaptan kat kat üstün bir ilaçtır. 20. yüzyılın en önemli romancılarından Henry Miller'a bu sözleri söyleten Siddhartha, 1946 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alman yazar Hermann Hesse'nin başyapıtıdır. Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda insanları yaşamlarını yeniden kurmaya çağıran, Doğu gizemciliğini yücelten Siddhartha, kuşaklar boyunca bir kılavuz kitap olma özelliğini korumuştur. Siddhartha, Buda'nın yaşamının ilk yıllarını şiirsel bir üslupla anlatan Hesse, insanın özbenliğini bularak uygarlığın yerleşik biçimlerinden kurtulmaya çalışmasını işler. Bu kitapta der Hesse, tüm dinlerde insanların benimsediği tüm inanış biçimlerinde ortak olan yanı, tüm ulusal ayrımları aşan, tüm ırkların, tüm bireylerin benimseyebileceği şeyi yakalamaya çalıştım. Siddhartha için bir arayış kitabı desek yeridir. Baş kahramanım Siddhartha'nın kendini arama yolculuğunu anlatan bir kitap. Siddhartha bir Brahman olarak dünyaya geliyor. Brahman, Hinduizm'de kast sisteminin en üstü. Rahipler ve bilginler sınıfı. Siddhartha bolluk içinde büyüyor diyebiliriz. Herkes onu seviyor, hizmet ediyorlar. Bütün imkanları var. Çoğunluğun okuma yazma bilmediği toplumda okuma yazması da var. Ama Siddhartha'ya bütün bunlar yetmiyor. Ruhunda bir boşluk hissediyor. Sonra yaptıklarını sorgulamaya başlıyor. Yaşayışını sorguluyor, inancını sorguluyor. Sonra arkadaşı olan Govinda ile buluşup düşüncelere dalıyorlar. Meditasyon yapıyorlar. Bir meditasyondan sonra yoldan geçen samanaları görüyorlar. Samanalar çile çeken, oruç tutan, dilenen, yıkanmayan, parasız, dünyayı önemsemeyen insanlar. Samanaları görünce Siddhartha onlara katılmaya karar veriyor. Ve bunu babasına söylüyor. Lüks, sefa içinde hayatını bırakıp tam bir zıt hayatı yaşamak isteyen oğluna tabii ki babası karşı çıkıyor. Zaten sorgulayan insan ilk yaşamını, ailesini sorguluyor. Anne babanın düşüncelerini sorguluyor. Yaşayışını sorguluyor yani. Siddhartha da öyle yapıyor ve babasının karşı çıkmasına rağmen arkadaşı Govinda ile samanalara katılıyor. Aradığını burada da bulamıyor. Ama burada sabretmeyi, oruç tutmayı öğreniyor. Arkadaşıyla birlikte Buda'nın adını duyuyorlar ve ona gitmek için yola düşüyorlar. Buda'nın öğretileri ikisinin de aklına yatıyor. Govinda Buda'nın yanında kalırken Siddhartha bağlanmak istemiyor ona ve arkadaşlarıyla yolları ayrılıyor bu noktada. Her yolculukta farklı deneyimlerle yoluna devam ediyor. Yine derin düşüncelere dalıyor ve aslında istediğinin kendi benini bilmek olduğunu anlıyor. Kendini bilmek istiyor. Yine yollarda giderken bir kayıkçıyla karşılaşıyor. Çok iyi bir insan bu kayıkçı. Onu ücret ödemeden karşı kıyıya geçiriyor. Dost oluyorlar, sohbet ediyorlar. Ama onun yanında da kalmıyor. Ve Siddhartha kente gidiyor. Kente girişte güzel bir kadın görüyor. Yanında hizmetçileri falan var. Kadının adını merak ediyor ve öğreniyor. Kadının adı ünlü yosma Kamala. Bu kadınla görüşmek istiyor. Onunla konuşmak için evine gidiyor. Ondan kendisine öğretmen olmasını, aşkı, sevdayı öğretmesini istiyor. Ama Kamala hiç oralı olmuyor. Sonuçta yine samana, beş parasız, dilenci, kadın ne yapsın bu çulsuz o. Ama bir tavsiye veriyor Siddhartha'ya. Madem okuma yazman var, git bir tüccarın yanına işe başla diyor. Para kazan sonra yanıma gel diyor. Siddhartha'nın da bu fikir kafasına yatıyor. Para kazanmak için ticarete atılıyor. Burada
kendisinin çocuk insan dediği hayvansı bir yaşam süren insanlarla tanışıyor. O insanların ödedikleri ücrete hiç de değmeyecek nesneler uğrunda para, pul, küçük hazlar, küçük payeler uğrunda acı çektiklerini, saçlarını ağarttıklarını görüyor. Birbirlerine eleştirip hakaretler yağdırdıklarını, bir samananın gülüp geçtiği ıstıraplardan dolayı ahvah ettiklerini, bir samananın hiç duyumsamadığı yokluk ve yoksunluklardan etkilendiklerini görüyor. Servetini büyütmeye devam eden Siddhartha bir yandan da Kamala ile görüşüyor ve artık zenginliğin, şehvetin, güç ve kudretin tadına varıyor. Yıllar geçtikçe o aşağıda gördüğü çocuk insanlar gibi olmaya başlıyor. Sonra bir şey fark ediyor. Fark ettiği şey eskiden içinde uyanıp kendisine en güzel günlerinde izleyeceği yolu gösteren aydınlık ve güvenilir sesin susmuş olmasıydı. Enerji değil mi? İnsanın kendinden bir haber olup dünyevi hazlarla oyalanması. Siddhartha da Kamala'yı, kenti terk ediyor ve bir daha hiç geri dönmüyor. Kendi kendine şunları diyor. Dünya zevklerinin ve dünya malının insan hayır getirmeyeceğini daha çocukken öğrendim. Hanidir biliyordum bunu ama ancak şimdi yaşadım ve şimdi biliyorum. Bellemden değil, gözlerimle, yüreğimle, midemle biliyordum böyle olduğunu. Ne mutlu bana ki biliyorum artık. İnsanoğlu çok meraklı bir canlı. Her şeyi deneyimlemek istiyor. Bu istek daha çocuk yaştan başlıyor. Çocuğa sobaya dokunma, cız elin yanar diyoruz ama o gelip elini yakıyor. Yaktıktan sonra aklı başına geliyor. Ondan uzak duruyor daha sonra. Tıpkı büyüklerin yaptığı gibi yapıyor. Siddhartha daha sonra kayıkçıyı hatırlıyor. O dostunu ondan bir şeyler öğrenebilirim deyip onun yanında yaşamaya başlıyor. Kayıkçı ırmağın sesini dinlemekten bahsediyor. Asıl öğretici olan ırmak diyor Siddhartha'ya. Kayıkçı yıllar sonra Siddhartha'nın yanına ayrılıyor ve ormanda yaşamaya başlıyor. Artık yaşlanan ve durulan Siddhartha aramaya son veriyor. Eski dostu arkadaşı Govinda ile karşılaşıyor. Govinda Siddhartha'yı izliyor. Onun davranışlarına bakıyor ve onun mükemmelliğe kavuştuğunu anlıyor. Kitabın sonu böyle bitiyor. Çünkü Budizm'de en yüksek rütbe Nirvana yani mükemmeliyetçilik. Siddhartha da bu Nirvana'ya ulaşıyor. Kitap çok akıcı. Zaten kısa 150 sayfa. Hemen bitirebilirsiniz. Bana simyacıyı anımsattı. Budizmi övme, Hinduizmi yerme var kitapta. Okuyup üstüne düşünmesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Buda'nın başımıza Buda mı gelecekti?